Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Merhabalar herkese, Digital Box YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melisa, Etkoloni ekibinde pazarlama ekibini yönetiyorum. Bugün Contemporary İstanbul'dan da tanıdığımız moda ve sanat fotoğrafçılığının ülkemizdeki önemli isimlerinden olan Ufuk Altunkaş ile beraberiz. Türkiye'de Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Berlin Humboldt'ta Game Theory Master'ı yaparken aynı zamanda Berlin'de Sanat Akademisi'nde de Fine Art fotoğrafı eğitimi aldığını biliyoruz. Bunun yanında Berlin, Londra, İstanbul, İzmir'de sergileri açıldı. Contemporary İstanbul'a katıldı ve sanıyorum yakın zamanda da bizleri yeni sergileriyle buluşturmak için hazırlıklar içerisinde. Öncelikle Ufuk Bey, kanalımıza hoş geldiniz. Hem vakit ayırdığınız için hem konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz size. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için kanalıma. Rica ederiz. Ne demek? O zaman ilk sorumuzla hemen başlamak istiyorum. Ufuk Altunkaş'ı aslında sizden dinlesek sanıyorum hem bizler hem seyircilerimiz için çok iyi olur. Çünkü 18 senelik bir meslek hayatınız ve moda ve sanat fotoğrafçılığı üzerinde sayısız tecrübeleriniz olduğu için eminim ki izleyenlerimiz de kariyer yolculuğunuzun nasıl şekillendiğini ve yani nerelerden, hangi etaplardan geçtiğinizi merak edeceklerdir. O yüzden hani kısaca bizlere kariyer yolculuğunuzdan ve kendinizden bahsederseniz süper olur. Ben tırnak içinde daha detaylı anlatayım. Biraz önce sunarken hani Mimar Sinan'da ben aslında fotoğrafçılık okumadım Mimar Sinan'da. Mimar Sinan'da tabii hatta geçen sizin yayınınızda da gördüğüm aynı hemen hemen çok benzer bir hikaye olacak. Hani ben de matematiksel bölümden çıkmayayım. Ya benim lisansım istatistik, hatta yüksek lisansım var Berlin Humboldt'ta. O da oyun teorisi. Yani çok spesifik alanlar aslında bunlar ama yani benim çocukluktan gelen bir şey bu fotoğraf. Yani ben 5 yaşındaydım. Benim babam da yani bu işin hobisti olarak devam ediyordu. Hani ve benim bu fotoğraf makinelerime dokunmam yasaktı. Bunlarla yani vakit geçirmem, bırakın yani dokunmam bile yasaktı. Ya ben de çocukken hani bunlara gizli gizli, kimsenin evde olmadığı bu 5-6 yaşlardan bahsediyorum. Hani bunları tek tek alıp hani ne yaptığımı da bilmeden hatta şey yapardım, yeri anlaşılmasın diye, böyle milim kaymalar dahi olmasın diye aldığım yere tekrar böyle narince bırakırdım, kimse anlamasın diye. Ya bu ister istemez içgüdüsel olarak benim bu işe hani daha da ne derler, kanalize olmam mı diyeceğim. Hani belki de hani biraz belki yeteneğin de harmanlanmasıyla hani bu işe iyice dahil olmaya başladım. Yani ben ilk Mimar Sinan'a giriş yaptığımda, o da ayrı bir komedi hikayesi zaten. Mimar Sinan'a giriş yapmam. Herkes benden şey bekliyor. Hani böyle mühendislikler, bir şeyler. Yani tabii iyi bir matematik öğrencisiyim ben. Yani matematik iyi biliyorsun. Herkesin beklentisi o yönde. Ya mühendis, doktor, işte bu tip şeyler çıkacak. Ya ama şöyle trajik bir hikaye de var. Ben üniversite sınavında kaydırma yapan öğrencilerden biri. Ona rağmen iyi bir puanım var. Yine hani orta seviye bir yerlere girecek. Ama karakteristik olarak da ben o adam değilim. Hani ikinci defa hazırlanacağım. O bir sene ben o yarışa gireceğim. Şey hikayesi var bende. Yani ne münasebet ya, yeter. Hani benim ruhum parçalanacağına ben hani gideyim pazarda limon satayım. Ben daha benim kafa olarak. Sonra tercihlerim de hani babam bana tercihleri önüme sundu. Kendi tabii ayarlamış her şeyi. Ben dolduracağım. Ben bunu bir kafede yapıyorum bu arada. O dönemde de tatildeydik. Babam bana kargo ile şeyleri yolladı. Tercih hikayelerini. Birisi geldi yanıma, dedi ki istatistik dedi, çağın mesleğiymiş ya dedi. Biz öyle mi filan. Bu da gerçekten gazetenin birinde çağın meslekleri diye yazmışlar. Hani geleceğin mesleği olacak vesaire diye. Beni kandırıp adam böyle 60-65 yaşlarında Mimar Sinan'ı yazdırdı.
Ben de bayağı birkaç araya serpiştirdim. Ne olacak yani, hakkım vardı bir iki tane daha koymak. Yani o kadar mühendislik bilmem neyin arasında sen Mimar Sinan istatistik oldu. Ben şimdi sonuçlar açıklandığında bakıyorum. Ya ben hala istemiyorum. İyi bir matematiğim var. Ama hani ben değilim. Bana sorsanız ne isterdin? Ben ya operacı olmak isterdim. Ya işte şu an sahip olduğum meslek, yani bu benim en azından kendi hayallerimin peşinden gitme hikayemdir. Sonra orası oldu ve ben oraya başladım ama orası hiç şey gibi değil. Hani ben bu arada şey yok, şu an o kampüs yok. Biz Beşiktaş'ta sahildeydik. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nin olduğu yerde. Sene 2003. Yani şu an yok, orayı Bahçeşehir hepsini almış, bayağı kendini toparlamış. Yani hiç böyle bir matematik vesaire hikayesinin anlatıldığı bir okul gibi değil. İçeri giriyorsun, heykel var, o var. İşte yani herkes marjinal tipler. Hani ya ben zaten kafa olarak da ben o adamım. Hiç yani bana desen ki hiç matematiği çok iyi biliyorsun ama yarın sabah kalk unut bunu. Tamam, unuturum, sıkıntı yok diye. Ben başladım olaya. Ben sonra babamın makinalarını tabii içten içe kendime doğru çekiyorum her seferinde. Ben başladım okulda insanların fotoğraflarını çekmeye. Özellikle arkadaşlarım spesifik, hatta çok şanslıyım. Benim çok yakın arkadaşlarımdan biri de o senede Best Model, sınıf arkadaşım bu. Arkadaşım Best Model seçildi. İşte biz bayağı okulun içinde kendimizce fotoğraf çekimleri yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama ben asla fotoğrafçılık öğrencisi değilim Mimar Sinan'da. Ama hani yani biraz matematiğim varsa işin tekniğini algılaman daha basit oluyor gün sonunda. Ya bir de hani benim 5 yaşından beri gelen içimdeki yangın bu hikayeyi. Ya ben olaya kanalize oldum. Bir eğitimlerle, hani okul dönemindeki kurslarla vesaire derken ben oradan yani neredeyse hani oradaki mezun öğrenci kadar çıktım. Ama tabii bitmedi bu hikaye. Hani ben ne yapacağım? Ben hemen askere gittim. Dedim ki bu çıksın aradan. Sonra döndüm. Ne yapacağım? Ben İngiltere'ye gittim. Ben İngiltere'de fotoğrafçı olarak çalışmaya başladım. İşte orada bir süre geçirdim. 4 sene, 3,5 seneye kadar. Sonra bir işte kafada şimşekler çaktı. Ben bir anda Berlin'e gidiyorum. Ama Berlin'e gitmem için de tabii ki hani bizim ülkenin standartları gereği hani istediğiniz gibi gidemiyorsunuz. Ya orada biriyle benim evlenmem gerekiyor ya da bir üniversiteye kayıt olup şey yapacaksın. Hani öğrenci olacaksın. Sonra okulu bitireceksin. İstemediğin bir okul dahi olsa. Sonra işte hayatına her şey güllük gülistanlık giderse, hiçbir önüne taş çıkmazsa da yani oradan yolunu bulup gideceksin mantığıyla. Kumar oynadım ben. Üniversite başvuruları yapıyorum. Yani şey var, ben biraz sarkastik bir yapım da var mesela. Geyik yapabilirim böyle çok düşük bir anımda bile, böyle çok saçma bir şeydi. Üniversite tercihleri yaparken dedim ki bu Humboldt neymiş ya? Berlin istiyorum ben. Hani ben daha orta segment okullara başvuruyorum ama Humboldt'ta böyle Marx mezun, Einstein profesörlük yapmış falan böyle. Ben buna da başvuracağım. Ya alt tarafı hani fazladan para ödüyorsun başvuru için. O dönemde tabii döviz düşük ödüyorsun. Onda sıkıntı yok. Sonra yani onlar tutmadı. Humboldt tuttu. Yine aynı hikaye. Dejavu yaşıyorum ben. O Mimar Sinan'da yaşadığım hikaye. Ama Humboldt'ta da oyun teorisi var yani. Bu da çok spesifik bir alan. Şimdi ben bunu yapacağım. Okumak zorundayım. Okumazsam orada kalamam ama fotoğrafçı olarak çalışmaya devam edeceğim. Yani öyle zor bir sürecin içine girdim ben. Yani bu işte bir şekilde o süreçten çıktık. Uzun yıllar ben hani bunun dışında orada sadece fotoğrafçı olarak, yani bu diğer işten hiç para kazanmadım yani, doğru söylemek gerekirse. Sadece hani diploma, title ya da işte aldığın eğitimler vesaire bir CV'nde duran şeyler bunlar. Ya tabii ki sana spesifik olarak hayatına kattığı şeyleri tabii ki hani değeri ölçülemeyecek seviyede. Çünkü farklı ülkelerde eğitimler alıyorsun.
Hani çok farklı üniversitelerde eğitim alıyorsun. Sana kattığı kafadan yabancı dil var. 2 tane. İngilizce, Almanca. Yani zaten analitik bir zeka bana göre hani şey değil, bir sanatçı yani ya da sözel bir iş alanında bulunan insanın dahi yani belli bir miktarda sahip olması gereken bir bakış açısı. Ya bunları sana katıyor ister istemez. Tabii ki bu hikayenin katmış olduğu şey daha da öğrenme hızın spesifik olarak hani kafa yapın bir şeyleri formülize etmek üstüne kurulu olduğu için hani tabii kıyaslama yapamayacağım bir seviyede. Hani birinden ya da bir başkasından hızlıyım diyemezsin ama hani kendince bir şeyleri hızlı öğrenebildiğini algılıyorsun. Ya bunun tehlikeleri de şu, her şeyi öğrenme isteğine hikaye dönüşüyor. Ya bu doğru değil. Bu tabii o arafa geçmediğiniz sürece, doğru sınırda kaldığınız sürece çok güzel. Hani bana sorsalar tekrar bu taraflardan geçip mi hayatına devam etmek isterdin ya da sadece hani fotoğrafçılık okuyup bu şekilde mi ilerlemek isterdin? Ben yine bu zor tarafı seçerdim. Bunun yanı sıra işte ben hani bir de Berlin Sanat Akademisi'nde güzel sanat fotoğrafçılığı eğitimi aldım. Tabii ki hani bu sadece şey değil hani benim kendi yeteneğim ya da kendimi geliştirmemle oluşacak bir hikaye değildi. Hani ben yani biraz daha hani bakalım nereye gidebiliyor bu hikaye diye böyle bir eğitim de aldım. İyi gitti her şey. 2015'te de Türkiye'ye döndüm. İşte o 2015'ten beri buradayım. O dönemde işte bir İzmir, İstanbul'da bir sergi oldu. Bir İzmir'de oldu. Bir de Contemporary İstanbul'a katıldım. Orada Göç ve Çocuklar sergisiyle katıldım. Ben o dönemde Türkiye'ye döndüğümde yani henüz buradaki moda markalarını vesaireyi tanımadığım için yani keyfi olarak dedim ki ben hani canım sıkılıyor çıkayım bir şeyler çekeyim. O çektiğim fotoğraflardan oluştu bu sergide zaten. Hatta bu sergiyi de şimdi bir Teknoloji ve Kadın Derneği var. Oraya bağışladık. İşte o serginin işte gelirinden bir sınıf açılacak. Kız çocuklarının eğitim alabilmesi için. Yani şimdi gelecek dönemde işte o sergi olacak. O dijital olarak olacak ama. Ya bu ilk mesela. Yani onu unutmuştum diye. Şimdi aklıma geldi. Yani benim kariyer planlamamda biraz çorba. Ama yani bu ister istemez bir fotoğrafçının sahip olması gereken şey nedir deseniz sadece fotoğraf çekmek değil. Bana göre fotoğraf çekebilmek ya bu işin belki hani bir liste yapsanız 10. sırasına falan gelir. Hani ya benim bu öncesinde kendimi geliştirdiğim alanlar ben insan ilişkileri, işte analitik zeka, psikoloji yani bunlara sahip olman gereken bir sürü şey var. Bir şeyleri yönetebilme yetisiyle zaten ilişkili. Nasıl bir film setinde yönetmenin yaptığı şey varsa da bir fotoğraf setinde de aynı fotoğrafçının yaptığı şey bu şekilde. Yani beraberinde işte biraz çağın gereksinimiyle teknolojiye hakim olman gerekiyor. Sonuçta her şey dijital artık çünkü ürün satışı yapamıyorsunuz fotoğrafçı olarak. Hani basılı bir şeyi satamıyorsunuz. Ya da işte 36'lık pozlar vesaire bunların satışı yok. Artık dijitalde her şeyi kendinizce retouch'ını işte editini yapıp yani müşterine bu şekilde sunmak zorunda kalıyorsun. Bu sebeple teknoloji de olmazsa olmazların başında bu işte. Yani öncesinde bunları zaten hani benim o aşkımla, fotoğrafa olan tutkumla harmanlayınca güzel, bana göre güzel bir şey çıktı. Tabii ki hani birileri beğenir, beğenmez. Hani bu tartışmaya açık bir şey. Ama yani ben mutlu muyum? Ben mutluyum. Süper, Çok konuştum herhalde. çok teşekkür ederiz detaylı açıklamanız için. Rica ederim. İkinci sorum aslında fotoğrafın sizin için neyi ifade ettiği. Yani ben de Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar mezunuyum. Orada da böyle çok amatör bir şekilde seçmeli ders olarak fotoğrafçılık dersi almıştım bir dönem boyunca. Hatta hiç unutmuyorum bir ödevimiz vardı. Yani dışarı çıkıp sadece gördüğünüz sahneleri yani İstanbul'la alakalı sahneleri çekin diye bir ödevimiz vardı ve ben işte kamerayı aldım, bir sürü önemli yere giderek işte Kadıköy, Galata, Taksim hani bir sürü böyle güzel sahneler yakalayabileceğim yerlere gidip
işte bütün o teknik detaylarına dikkat ederek çekimlerimi yaptım ama 10 üzerinden 3 almıştım yani ve hocama gidip sorduğumda hocam yani neden bu kadar düşük verdiniz? Yani ben gerçekten çok çabaladım. Bütün hafta sonu fotoğraf çektim dediğimde ben duyguları hissedemedim demişti ve bana o yüzden 3 verdiğini söylemişti. Şimdi o yüzden ben de size şu soruyu sormak istiyorum. Yani fotoğraf hissedilemeyen duyguları belki de hissettirmek midir? Ya da konuşulamayanları ortaya çıkartmak mıdır? Ya da yani fotoğraf sizin için nedir? Bir sizden dinlesek yani ben de çok mutlu olurum. Ya benim için fotoğraf hani tutku, ama ben bunu hani tutkumu bir insana nasıl ifade edeceğim hikayesine gelince hani bunu kimseye anlatamazsın. Bu sözlü anlatılabilecek bir şey değil gün sonunda. Yani sizin Evet. öğretmeninizle yaşadığınız şey. Ben o duyguyu alamadım. Hani ben yıllarca hani bu işin içinde hiç katılmadığım tek şeydi. Ben alamadım. Alamayabilir. Gerçekten. Ama o fotoğrafın kötü olduğu anlamına gelmez. Çünkü yani şöyle düşünün. Hani çok spesifik şeylerden örnek vereceğim. Yani bir cenaze diyelim var. İki çocuk var. İkisinin de ebeveyni. Biri ağlıyor, biri ağlayamıyor. Şimdi ağlamayana duygu geçmiyor mu olmuş oluyor? Evet. Yani bu şey gibi, hani insanların bir şeyi algılama biçimi aynı olmayabilir ama o onu kötü yapmaz. Yani şey gibi, puding ben sevmiyorum, onun için tadı kötüdür gibi bir algı yok. Yani bu bizim eğitmenlerimizin de öğrenmesi gereken aslında, yani sonuçta bu hikaye, bir şeyleri öğrenebilmek, yani mesleği eline alınca duran bir şey değil. Hala ben öğrenemediklerini düşünüyorum bu konuyu. Sonuçta yani fotoğrafta espas denilen bir kavram var. Hikayeyi ilk aşamada göremiyorsan ikinci aşamada ara o zaman. Yani o derinlik algısında sen hiçbir şey göremiyorsan o zaman o yaptığın mesleği bir sorgulamak durumunda kalmalısın. Yani bunun işte üniversitelerin verdiği title'lar bir şeyi hani doğru yapmıyor. Bir de böyle düşünelim. Yani ne yazık, yani ben biraz kritize ediyorum. Hani beni de dinleyenler belki bombalayabilir gün sonunda ama yani 2 kere 2 4. Yani ben duygu alamadım. Demek ki sen duyguyu alan o yönlerin gelişmemiş senin. Ya bir de bu açıdan bak. Ben aldım. Evet. Yani benim için fotoğraf yani uçsuz bucaksız. Hani herkesin aynı şeyi algıladığı şey değil mesela. Ya o zaman zaten farklılık kavramı ortaya çıkıyor. Hani ben sadece hani bir hikaye anlatma biçimi olarak hani teknik açıdan hani bir tanım koyacaksam, yani bugün belki de iyi kitap yazabilseydim ben kitap da yazmak isterdim gün sonunda. Ama hani iyi fotoğraf çekebildiğime inandığım için belki hani bir sürü enstantaneyi bir karenin içine sığdırmaya çalışıyorum. Hani bu bana göre tamamen storytelling olayı. Yani bu meslek olarak bakmıyorum. Hani bu sadece hani hepimizin amatörce hani bir hobi odaklı bu işi yaparken ki hissettiğimiz algıda benim hissettiğim şey bu. Hani ben bir hikaye anlatıyorum. Sen ne anlarsan. Şimdi yani bunun ötesine hala aklımın ucunda geçen bir tanım yok mesela. Çünkü en basit ve en naif anlatabilme biçimi bu bana göre. Evet. Ya kesinlikle kişisel bir sanat olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani, Ben de öyle düşünüyorum. Ve bakanlar açısından da, eleştirenler açısından da algılanan şey de kişisel bana göre. evet kesinlikle yani sizin fotoğraflarınıza baktığımda belki ben çok başka duygular hissedeceğim ama Evet, sergiye gittiğim arkadaşım bambaşka bir şey görecek veya evet. görecek. O yüzden Ya evet. demin eleştirdiğim şey de buydu. Ben duyguyu alamadım. Hangi duyguyu aradım? Bir onu söyle, ben sana gösteririm belki gibi bir hikaye de var ama Yani yok işte. şu yaşımda ve şu bilincimde olsaydım belki ben de bu soruları sorabilirdim ama şimdi çok ters düşmemek için Bir şey diyeceğim. Ben o yaşlarda da yani biraz dik bir çocuktum. Yani ondan çok insanların sevmediği bir karakter vardır ya. Hep hani beni öldürselerdi doğruyu da söyleyeceğim. Yani hep oydum. Ya o benim içimde kalacağını onun içinde kalsın.
ya ben uyuyamıyorsam o da uyumasının algısı var. Çünkü kafaya takacağım o taksın kafasına. Yok, evet, ben de söylemiştim. Ben hissederek çektim ama size geçmedi demek ki. Tamam, yapacak bir şey yok demiştim. Yani o yüzden Ya ben bu sebepten sıkıntı yaşadım bir tane hocamızla. Sosyoloji ben 4. senede anca verebildim. Tek dersin, sosyoloji dersini. Beni 3 sene bıraktı. Esin Küntay, Mimar Sinan. Teşekkür ediyorum. tamam. Peki o zaman bir soru daha sormak istiyorum size. Sizce gözlem fotoğrafçılıkta önemli midir? Yani siz gözlemi kuvvetli bir insan mısınız? İçinde olduğumuz anı yani tam olarak hissederek yaşar mısınız? İnsanları ya da olayları gözlemler misiniz? Yani gözlem yeteneğinizin kuvvetli olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da fotoğrafçılıkta bu önemli midir sizce? Yani benim hatta fotoğrafı e, çekme biçimim bu gözlem aslında. Hani bu iş, ya moda filan bunlar çok başka. Bu sadece benim para kazandığım alan değil mi? Onu bir kenara ayırıyorum. Benim hani kendim için, kendimi tatmin etmek için çektiğim şeylerde yani şey gibi hani bu filmler parmağına rüzgar nereden geliyor diye havaya kalır. Yani sistem aslında o tamamen. Çünkü her şeyi analiz etmeniz gerekiyor. Aslında bu hani insanların ifade ediş biçiminde hani benim ifade ediş biçimimde bu şey tamamen bir data analizi. Hı hı. Hani işte öğlen 3 güneş şurada şu kadar dik açıyla geliyor işte şuradan çekersem şu doğru olur işte şurada bir insan gördüm 100 metre önce geliyor buraya dur. Ben sokakta hani genelde Türkiye'de bizim hani fotoğraf severler hep sokakta fotoğraf çektikleri için hani bu kanaldan gireyim. Hatta benim sergilerim de sokaktan var sergilerim biliyorsun. Hı hı. Hani en azından yani yakın olduğum alan diye hani bunu da örnek vererek söyleyeyim. Her şeyi gözlemlemeniz gerekiyor. Bana göre. Evet. Yani çünkü yani birine odaklandığınızda aslında kendi sınırlarınızı aşmanın yolu yani şöyle bakarken değil aslında şöyle bakarken yani arkasındaki hikayeyi de görebiliyorsanız eğer Hı hı. yani o zaman gerçekten hani kendi gelişiminize sevinebilirsiniz. Yani çünkü insanlar soruyor ya ben geliştiğimi nasıl anlayacağım? Hı hı. Ya bu şey gibi değil hani kasları çalıştım şöyle sıktığımda kasım var hikayesi değil yani. Gerçekten gördüğünüz şeyleri ya da sokağa çıktığınızda önceden fark etmediğiniz şeyleri fark etmeye başlıyorsanız hani bu fotoğrafçılığı hani teknik o bir ürünü çıkarma işi ama gözlem hani karakteristik bir özellik haline de dönüşebiliyor. Hı hı. Ya bana göre hani gözlem yeteneği çok iyi olan insanların zaten yaptıkları fotoğrafçılık tipleri de belli. Hani modada vesairede göremezsiniz ya da hani belki belgeselde biraz ya da bu doğa fotoğrafçıları bu vahşi hayat fotoğrafçılığı falan hani inanılmaz böyle dürtüleri olan arkada. Aslında içgüdüsel fotoğrafçılığa da dönüşüyor. Ya gözlem evrimleşiyor, içgüdüye dönüşüyor artık. Hı hı. Yani onun için hani benim fotoğraf çekme biçimim de bu. Hani her şeyi görerek çekebilme. Tabii ki her şeyi göremiyoruz ama en azından benim gözümün görüş açısında olan her şeyi analiz ederek fotoğraf çekmeye çalışıyorum diyeyim ben. Evet. Ya tabii ki ben daha da gelişmek istediğimi biliyorum. Hani bu sonuçta uçsuz bucaksız bir döngü. Hani hayat işledikçe, evren döndükçe yani bu gelişmeye açık bir hikaye. Bence zaten Ya böyle işte benim yani gözlem yeteneği ve algı yeteneği çok önemli ve her insanda yok yani kas geliştirmek bile bence daha kolay algıları açmaktan diye düşünüyorum. Çünkü yani ben mesela gerçekten algısı yani çevremdeki olup biteni algılama konusunda biraz yetersiz hissederim kendimi hep. Hani bir şey olduğunda kaçırırım ben yani onu kaçıran insanımdır. Şimdi mesela ama bir şey diyeceğim. Hani ben yine ona da katılmıyorum. Ben ona da katılmıyorum. Hani niye katılmıyorum? Herkes her şeyi aynı tip algılamaya çalışıyor diye etrafınızdaki örneklerden mütevellit diyorsunuz ki hani onlar algılıyor ben algılayamıyorum. Aslında belki sizin algılama biçiminiz çok daha başka. Hani onların algılayamadığı çok ütopik şeyleri algılıyorsunuzdur. Hani ben insanların böyle kendini sınırlandırmasından çok hoşlanan bir adam değilim.
Hani bunu sizi tenzih ederek söylüyorum ama beni tanıyan arkadaşlarım, işte hani ufak, benden küçük, büyük kim varsa ben kızarım mesela böyle insan. Böyle bir konuşma geldi. Ben kaçırıyorum her şeyi. Sen kaçırmıyorsun her şeyi. Sen kaçırmadığın için kaçırdığını fark ediyorsun. Sen de anlamışsın onlardan. Belki 2 saniye ya da 3 saniye sonra algılamışsın. Yani bu kadar minimum rakamlar, ne bileyim, hani bir insanı diğerinden üstün kılan şeyler değil bana. Yok yok, öyle değil. Hani sadece cümlemin devamı kendimi bu konuda geliştirmek istediğim ve geliştirmeye çabaladığımdı. Hani öyle tamamlayacaktım. Ay yok, sizi tenzih ettim. Ben hani bu benim çok takık olduğum bir hikaye de. Ya Evet. bana şey derler işte. Sen nasıl çekiyorsun? Sen denedin mi hiç? Diyorum. Evet. Yo. Dene bir. Belki benden iyi çekeceksin. Evet, belki de. Denemeden evet. Yani ya da hani şey hikayesi de var. Hani aramızda 10 metre var. Burada bir şey söylediler. Ben tabii ki ister istemez, yani fiziki koşullar gereği daha çabuk duydum ve daha çabuk reaksiyon gösterdim. Ama onu algılayamadığını üzülüyorum. Ya sana gelene kadar ses azaldı. Bir de öyle düşün yani. Yani şey, optimist bakacaksak hikayeye, bin bir türlü varyasyon var yani. Doğru. Doğru, evet. Bu da farklı bir bakış açısı. Doğru. Peki diğer sorum da aslında sergileriniz veya projelerinizin arkasındaki o meraklıları için yani sormak istedim. Teknik kısım biraz da. Yani hazırlık süreciniz nasıl oluyor? Belki o teknik süreçten birazcık hani kısaca daha çok herkesin anlayabileceği şekilde bahsedebilirseniz hani meraklıları için de güzel bir cevap olmuş olur. Yani bu sergi hikayesi biraz şey, hani başlangıç hikayesi aslında çok spesifik bir şey değil. Hani bir şey görüyorsunuz ya da bir şey duyuyorsunuz. Ya şey gibi düşünün. Hani bir hikaye yazan bir arkadaş bir yerden bir konu duydu. Dedi ki ya ben bunun hikayesini yazmam. Ya öyle, ya ben sokakta mesela bir şey görüyorum. Ya da bir kitap okuyorsun. Oradan, ya örneğin benim mesela olacak sergim içimizdeki şeytan aslında insanların hani kabul edemediği, ben hep şeye inanırım. Her insan önce biraz şeytan, sonra biraz melek. Ama hep önce şeytan. Yani ne yazık ki bu. Çünkü yani ben kavramı olduğu sürece kimse melek değil. Ya ben oradan çıktım. Ne var dedim. İnsanların hani olumsuz yönleri nelerdir? 7 ölümcül günahtaki işte kibir, oburluk, yani açgözlülük, işte sinir, agresyon, şehvet. Hani böyle şeyler dedim ki hani bunlar insanların aslında hani bana göre, ben kibirli bir adam benim karşıma gelse hani belki ben çok rahatsız olacak bir adam değilim. Hani gülüp geçerim ama hani bu dünyevi arzular içerisinde kabul edilmeyen bir hikaye. Hı hı. Ya da işte ne bileyim gereğinden fazla yemek yiyen ya da işte çok şehvetli birisi. Yani bunları kötü olarak hala tanımlamıyorum ben ama dünyevi arzular olarak kötü şeyler. Hani buradan dedim ki hani bu bizim insanlar dediğim, bizim dediğim genel dünyadan bahsediyorum. Hep iyi olduklarını iddia ediyorlar da bunlar ne? Bunlar niye var o zaman? İyi, bir anda aklıma geldi. Bu da benim nerede aklıma geldi? Şimdi bu zamana geldi. Ben Contemporary'de sergi açtığımda hani çok şey değilim, hani bazı sanatçı arkadaşlar ve eserinin başında durup Evet. tek tek anlatırlar. Ben asla o değilim. Ben hatta biri gelip bana soru sorunca hani ne diyeyim ki ben şimdi bile oluyorum. Ben genelde böyle tam görüş açısında bir yere uzağa otururum böyle. Geleni gideni izlerim. Orada düşünürken aklıma geldi mesela orada. Hani bir anda etrafa da bakıyorum. Hani ben bu alanda nasıl ikinci bir sergi yapmalıyım? Aslında çok daha geniş bir şey geldi de ben bunu indirgeyerek içinizdeki şeytana çevirdim. Yani bunun bir anda gelen bir ilhamla başlıyor hikaye. Bu işin teknik tarafı değil. Zaten bu hani o ateşi yakan bir şey olması lazım. Hani bu hangi alan olursa olsun, bu sadece fotoğrafçılıkla ilgili bir hikaye de değil. Hani bir işe başlamak için o enerjiyi kendinizde bulmanız için elinizde bir tema, bir konu, bir şey olması gerekiyor. O da artık en başa dönüyor, o gözleme dönüyor hikaye. Oradan bir şey çıkmak. Yani gözle algısı açık bir adamın bunu duygularıyla harmanlayıp o bir anda hislerle ortaya çıkan bir hikayeye dönüşüyor. Sonra tabii ki bunun
hani benim metoduma dönüyor daha sonra. Hani nasıl bir çalışma? Ben şimdi 7 ölümcül günahla ilgili bir çalışma yapmak için bunu araştırmam gerekiyordu. Yani sonuçta hani bu şeyde geçiyor, İncil'de geçen bir hikaye. Hani bizim bildiğimiz şeyler değil ama tabii ki bu bilgi odaklı. Ben bunların hepsini araştırdım. Sonra hani ben bunu nasıl görsel, çok zor bir hikaye. Sonuçta bana deseler ki kibirin fotoğrafını çek. Yani bu en profesyonel arkadaşımız bile birbirimize avel avel bakarız. İlk bana kibirin fotoğrafını çektirdiklerinde. Yani şeyi çekersin böyle üstten bakan bir arkadaş vesaire ama ya bunun adı o zaman sergi olmaz. Çünkü orada öyle bir fantastik bir hikaye anlatman gerekecek ki gelen wow olsun. Çünkü oraya gelip de hadi oradan diyen adam da çıkacak öyle basit bir şey yaparsan. O yani onu dedirtmemek açısından hani şaşırtıcı bir şey yapman gerekiyor. Ya oturdum ben bütün işte bilgi bulabileceğim her yerde bununla ilgili bir araştırma yaptım. Hatta çok 1600'lere kadar o yapılmış resimler falan var bu konularla ilgili. Ya hatta bunun o demonik tarafını da araştırdım. Bunlar aslında 7 öncü günah hepsi bir şeytana atfedilmiş. Mesela kibiri Lucifer olarak. Mesela bunların hani geçmişteki çizimlerine kadar baktım ki hani oradan ne görürsem ne ilham doğar bana. Çünkü ben insan kullanacağım bu işin içinde ve yani şimdi onun tasvirinden ben o insana bir şey koyabiliyorsam üstüne ya da hani giydirmek dahi sonuçta bir işin parçası. Hani böyle bir şey yapabiliyorsam hani benim işime yarar. Ben de oturup bunların hepsini harmanlayıp minik minik küçük kompozisyonlar yazdım. Hani bunları nasıl hani sonuçta o kompozisyon olduktan sonra o sahneyi çekmek çok daha kolay oluyor. Çünkü bu kişiyle, bu modelle olan iletişiminde o da bu hikayeyi bilirse zaten ucu bucağı yok. Aslında bu iş tek taraflı bir iş değil. Hani benim sergim değil de aslında bu serginin içindeki herkesin sergisi gibi bir şey oluyor bu. Evet. Böyle bir şey yazdım ki tam çekime başlıyorduk. Ben sakatlandım işte. Bu işin teknik tarafı bu. Sonra çekmek bittikten sonra bu işin tabii ki duyurulması gerekiyor. Hani insanlar bunu basite indirgemesinler. Çünkü siz bunu duyurmazsanız kimse sizin yaptığınız işi görmüyor. Ya bu sosyal medya mecraları vesaire bunlar için yeterli değil. Gerçekten hani bu işi sadece sanat için yapan, sanatı sunan mecralar var. Yani bunlarla iletişim kurmaları faydalı olur. Çünkü sonuçta yani ben şimdi kendi sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yapsam yani bunu görecek insan sayısı çok minimum. Zaten Instagram algoritmasına göre de daha da düşük. Yani o sebeple ya bir de bu işin reklam kısmı var işte. Sunum, reklam vesaire. Tabii sonra serginin bana göre sergiyi sunacağınız yerde ben çok galeri taraftarı değilim. Yani bana çok şey geliyor galeri. Çok sofistike ve rafine. Hani ben karakteristik olarak bu adam değilim ki zaten. Yani daha bizden bir şey olması lazım. Hani bana deseler ki sergini git İstiklal Caddesi'nde koca duvarlara as deseler. Ya onu yaparım ama yani Türkiye'nin en önemli galerisinde gel sergilerim deseler. Bir düşünürüm yani beyaz duvarda benim sergim. Hani ben beyaz değilim ki yani o fotoğrafın orada bir işim var. Ondan hani yani insanlar sunacağı yeri de iyi seçmesi lazım bana göre. Belki sonra sunulacak yerle serginin teması ya da o hissettirilecek şey tabii olmalı, değil mi? Evet. Bence öyle olmalı. Ya ben virane böyle yıkık bir yere sergimi koymak isterim mesela. Evet, çok güzel olurdu. Tamam. Yani oraya geçerken insanlar hani sergiye giderken o engebeli yolda zorlansınlar falan istiyorum. Böyle her şey kolay değil yani. Armut piş ağzıma düş hikayesi yok. Sergiye gitmenin de bir bedeli var. Ayağım biraz çamur olacak gün sonunda. Yok, kesinlikle katılıyorum ki bence zaten herkes yani bunun farkında değil. Yani ne kadar arka tarafında bir emek harcandığının, hangi aşamalardan geçildiğinin farkında değil bence. Hani sergiye gittim demek için giden de büyük bir kitle var. Ya, son dönemde öyle zaten. Evet, yani sadece hani storylerinde ya da sosyal medyalarında paylaşım yaparak hani ben bu sergiye gittim, ben de Contemporary'deydim. Hani demek için
Öyle bir kitle de var yani ki ben saygı duyuyorum ama e, aslında bu arka taraftaki emeği bilsek, sanatçıların emeğini bilsek, hangi aşamalardan geçiyor da bu süreç buraya kadar geliyor, bence daha değerli olur hepimiz için. O yüzden Ya ben çok iyi olur. ya ben saygı duyuyorum. Bana çok sempatik, minnoş geliyorlar yani. Şey gibi özenmek kavramı var işin için. Ya sonuçta yani şunu yapmıyorlar en azından. Ya özendiği şey de yapıcı bir şey en azından. Hani bir sanatı görüyor. O beyni o istemese de hani o beynimizin kullanamadığımız %86'lık 7'lik kısmı yani o incognito dedikleri kavram hani en azından oradan bir şey kalıp koyuyordur yani. Gün sonunda bir yerde bir şey görüyor. Ya ben bunu bir sergide görmüştüm cümlesini duyarsınız ondan. O yani vizyon sadece bizim bilincimizde gelişen bir şey değil aslında. Yok, Hani kesinlikle. onlar da background'da, arka planda, o kullanmadıkları tarafta gelişen bir hikayenin içine giriyorlar. Bana göre buna özenmeleri çok güzel. Yani bence Ya de. ben yine burada da pozitif bir hikaye çıkarıyorum. Yani gidip çok alakasız şeyler paylaşacaklarına gitsin sergiden bir paylaşım yazsın. Hiçbir şey anlamasın. Önemli değil ya. Yeter ya gitsin o ambiyansın, o enerjinin içinde bedenini bir kere oraya soksun en azından. Çok güzel bir duygu, evet, ki ben de yani yapmışlığım var mesela, yani hani çekip de koymuşluğum da var kendisi. Yok canım herkes koysun yani. Yani insanlar şey algısı var. Şu da var mesela bu hikayede. Ya ben şimdi çekip koyuyorum da biri bana derse sen sanattan ne anlarsın? Hiç öyle değil bence aslında ya. Yani Ama böyle bir grup var şimdi. Bunu da inkar etmemek lazım. Hepimizin arkadaş çevresinde bu var. Hani seni tam anlamıyla tanıdığını düşünen arkadaşların şey derler. Ya sen ne anlarsın? Ya ne biliyorsun sen? Hani benim detayımla ilgili biz 7-24 vakit geçirmiyoruz ki. Yani benim iç dünyamda dönen hikayeyi bilmezsin ki sen. Yani bu arkadaşları bile geyik yapmasın diye bu hikayeyi yani bu hikayeye dahil olmayan çok insan var bence. bence de, yok, katılıyorum kesinlikle. Peki bir diğer sorum, dijital, sizin projelerinizde ya da fotoğrafçılıkta, yani neresinde dijitalin önemi nedir? Çünkü yani gitgide şu anda artık dijital ve teknoloji inanılmaz bir gelişim sürecinde olduğu için, özellikle Covid'le birlikte zaten dijital hayatımızın her alanında, artık teknoloji aynı şekilde. Sizce fotoğrafçılıkta, yani sizin için, siz işlerinize dijitali nasıl entegre ediyorsunuz? Dijital neresinde tam olarak? Nasıl tanımlarsınız? Yani dijital yani fotoğrafçılığın tepesindeki hikayelerden bir tanesi. Hı hı. Yani bu çağın bir kere sunum şekli dijitalse eğer yani ki yani şunu göz ardı ediyor insanlar. Yani bugün Instagram'a koyduğunuz her şey fotoğraf. Doğru. Aynen. Yani dijital dediğin şey aslında bir şeyin fotoğrafıydı. Ya bugün Instagram bile ilk kurulduğunda fotoğrafçılar için kurulmuştu bir mecraydı. Yani öyle şu anki o hani evrildiği hikaye bugün Instagram'ı kuran arkadaşı desem 10 sene sonra Instagram böyle olacak. Hadi oradan falan yapar ya. Yok artık falan yapar. Yani temelinde fotoğraf var burada bu işin. Yani bugün video dediğin şey de 24 tane fotoğrafın peş peşe gelmesiyle oluşan bir şey. Hep bir şey gibi. Aslında hikaye, bu bir atom yani. Olayın atomunda bir fotoğraf vardı. Yani sonra o fotoğrafın aslında işte evrilmesiyle hani o görsel hikayenin sunum şekillerinin evrilmesiyle çıkan bir şey. Ya dijital bir kere hani inkar edilmemesi gereken bir şey ve çağ ama işte burada inkar edilen başka şeyler var bana göre. Ya şimdi herkes dijitale ayak uyduramıyor. Bu işin hani genç bir beyin gerekiyor gerçekten. Sonuçta çünkü hani çok önemli insanlar var ama işte yaşı bazı şeylere gerçekten el vermiyor. Hani hala eski metotta ilerlemeye çalışıyor da ama çağa ayak uydurman için. Ya ben şeye katılmıyorum bu arada. Hani yaşın ilerledi de sen artık iş yapamazsın hikayesi değil. Yani bir şeyler dönüşüme girince siz de dönüşüme fiziksel olarak tek beyin olarak giremiyorsanız o zaman hani bu işi gerçekten doğru yapabilen insanları yanınıza almanız gerekiyor. Yani dijital zaten bu iş teknoloji. Hani zaten fizik yani fotoğraf dediğin şey ışık.
Yani fiziğin zaten olduğu yerin, teknolojinin başlangıcı da böyle oluyor. Yani herkes sanat diye nitelendiriyor. Aslında çıkan ürün sanat. Ya da hatta çoğu insan fotoğrafı sanat da demez de. Yani o içerik onu sanat yapar aslında. Ama başlangıcında hep bir teknoloji var. Ve sunumu da dijital bir işin artık. Evet, kesinlikle. Peki bir sorum biraz hem kişisel olacak hem de aslında o zaman çok gündem olan bir konuyu da hatırlatmış olacağım izleyenlerimize de. Sanıyorum 2019 yılıydı. Sosyal medyada bir muz olayı çok gündem olmuştu. Ünlü bir İtalyan sanatçısı, sonrasında ben haberlerini de okumuştum. O yüzden detaylı araştırdığım için biliyorum. Hatta 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Duvara bantlanmış bir muz eseriydi. Tabii ki onun da kendine göre eleştirdiği noktalar vardı ama ben sonrasında sizi haberlerde de duymuştum. Çünkü o dönem bu muz olayına gönderme yaparak kendi fotoğraflarınıza muz meyvesini entegre etmiştiniz. Yani hatta şimdi görsellerini yani çekimi editlerken buraya da koyarız. Yan yana koyarız hatta. Daha da eğlenceli olur. Sizden dinlesek bu olayı bir. Yani siz ne düşünmüştünüz o muz olayını İtalyan sanatçıdan gördükten sonra ve sonra bu kendi fotoğraflarınızı entegre etme süreci neden böyle bir şey yaptınız yani? O hikaye ya biraz bana göre çok trajikomik bir hikaye. Ha, bu arada İtalyan sanatçının yapmış olduğu şey aslında hani bizim insanlarımız ilk onu algılamadılar. Zannettiler ki adam bunu sanat diye yaptı. Gerçekten bunun arkasında duruyor algısı ilk çıktığında buydu algı. Ama oysa ki adam yani şunu diyordu orada. Ya ben alıp muzu bantla buraya da yapıştırsam bugün gelip bunu gelip satın alacak adam var. Oldu da. Oldu da. Yani adam bunu yaptı. Adam aslında o kadar müthiş bir eleştiri yaptı ki orada. Yani bunu algılayabilmek ya bayağı dünyanın 3-4 gününü aldı. Gerçekten bu adamın öyle bir şey yaptığına inandılar. Sonra inanmayıp dönüş yaptılar. Yani çok müthiş sosyolojik bir eleştiri. İşte bir anda herkes hani döndü, öteki hani bunlar bu ne ya falan diyenler bir anda döndü, işin felsefik tarafını incelemeye başladılar. Ya ben ilk gördüğümde daha, bu arada Türkiye medyasında falan görmedim onu. Hani bu yabancı siteleri araştırırken daha sıcağına gördüm. Ya dedim ki hani benim sosyal medyada çok bu fotoğraflara ilgi olmuyor. Hani güzel fotoğraflar çekiyoruz. Demek ki ben de bunların üstüne muz yapıştırıp bu muzu alıp koysam İki çekecek. ve işin gerçekten komik tarafı, ben o fotoğrafları muzsuz paylaşıp etkileşimini görmüştüm. Bir de muzlu paylaştım. 50-60 katına çıktı bir anda. Ya aslında yani hani direkt ki o işin sanatçısının yapmış olduğu şeyle aynısını yaptım. Yani bu benim işim değil aslında. Ben onun işini hatta alıntı da yapıp hani benimle alakası olan bir şey değil. Hani ben ona destek dediğim hani o destek olacak bir durum yok. Yani dünyayı döndüren bir hikayeydi. Hani o fikre dahil olduğumu göstermek için ben de böyle bir geyik yaptım. Hani altına da yani o alıntısını belli ettim. Sonra ertesi gün bir akşam bir baktım. Bayağı bir ulusal bir kanalda fotoğraflarını muzlayan fotoğraf sanatçısı. Yani dedim ki yani bu bayağı geyikti yani oysa ki. Bir anda bayağı röportajlar falan yaptılar benimle. Ben hala diyorum ki arkadaşlar hani benimle alakası yok bu işin ama ben tabii hani size hani bu işin hani bugün adam onu muzla eleştirdi. Ben size kendini eleştirel bakış açımdan anlatayım. Aynı fikirdeyim. Yani bir şeyler değerli olması için çok komik ya da trajik üstüne hikayeler yazmaya gerek yok. Sadece hani benim bir tane bu konuyla ilgili algım var. Çok böyle amiyane bir tavırla. Sezar'ın hakkı Sezar'a yani. İnsan emek veriyor ve yapıyor. Sen bu işi algılayamıyor olabilirsin. Yani sen dediğim hani genele konuşuyorum. Hani senin ilgi alanın olmayabilir ama o adamın hakkını ver. Yani iyiyse ver. Çünkü bir şeyin iyi olup olmadığını anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Yani herkesin bir gustosu var. Herkes iyi şeyleri ayırt edebiliyor. Hani
çok fazla düşünmeden. Yani iyi çikolatayı ayırt etmek için çok çikolata gurmesi olmaya gerek yok. Yediğinde tadı güzel diyorsun da okey falan derken. Yani ver Sezar'ın hakkı Sezar'a diyorum yani. Bunun için insanlar yıllarca savaş vermesinler kimseyle. Hani de ki hani bu adam 20 senesini 30 senesini vermiş bu işe. Bu adam hani çekiyor, güzel de çekiyor ya da işte iyi bir ressam, iyi bir şarkıcı, oyuncu. Hani alkışlayalım ya, bundan çekinmeyin. Ya ben de bunu eleştirmek için öyle bir şey yaptım. Oradan alıntı yapıp sonra bayağı yani ben şaşkınlıkla tabii ben şaşkınlıkla izledim yani. Hiç kenara geçiyor. Bayağı ses. Ağzımı böyle kapadım. Tabii. Peki ama güzel bir şeydi. Yani oradan insanlar feyz alıp gerçekten hani aslında her şeyin değerli olduğu kadar değersiz olduğunu da algılasın. Evet. Yani sonuçta muz dediğiniz nedir ki? Hani bugün markete gidip bir tane alabiliyorsunuz. Yani bunu aslında sanat öyle bir şey değil ya. Ya buna bile sanat diyorlar, düşünün. Çok hani güzel. gerçekten yapan insanların Ya. hakkını vermek lazım. Yani çok güzel bir dikkat çekmeydi. Ben hatırlıyorum yani. O zaman bence de ben vardır içgüdüsel olarak keşke ben yapabileydim bunu ilk. Çok güzeldi, evet. Gerçekten güzeldi. Aynen. Peki yani sonuna yaklaşırken bir şey daha merak ediyorum aslında. Türkiye'de ve yani dünyada da fotoğrafçılığın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani bizi bekleyen ve değişmesi beklenen trendler, yenilikler var mı? Sizce fotoğrafçılık nereye gidiyor ya da nereye doğru evrilecek? Bence iyi bir yere gidiyor. Hani ben bizim ülkeden başlayayım. Yani şimdi bu global hikayeden dolayı eskiden bir şeyleri görüp deneyimlemek, izleyebilmek yani çok zordu. Hatta imkansız, hiçbir şeyi tanımlayamadan, göremeden bu işi yıllarca yapan insanlar var. Sadece kendi etrafındakileri kıyaslayabildiği. Ama şimdi ucu bucağı yok. Ya bugün birinin yaptığı işten ilham alıp çok daha başka bir noktaya bir işi çıkarabiliyorsunuz. Artık bu işin şeyi de kalmadı. Hani bizim ülke deyip hani milliyeti de yok bu işin artık. Hani yetenek dünyanın neresindeyse ya bugün Afrika'daki bir kabiledeki arkadaş bile çok fantastik yetenekleri olan bir insan olabilir. Hani bu ucu bucağı olmayan bir şey. Sadece bir şeylere ulaşım kolaylığı, fotoğraf ve fotoğraf beraberinde doğan hikayelerin daha kolay ulaşılabilmesi ister istemez gelişim hızını bayağı yükselen bir ivmeyle götürüyor şu an. Yani ama ileriki dönemlerde yavaşlar mı? Sonuçta teknoloji de şu an faydalı bir şeyken bu işe, ama teknolojinin müthiş evrimi belki fotoğrafa fayda sağlamayabilir. Çünkü üretilecek en sonunda ne olabilir? Hologram çıkar, fotoğrafı böyle sunarsın. Sonra? Ya benim beynimin sınırları anlatamıyorum. Öyle diyeyim size. Evet. Hani belki 30 sene sonra müthiş bir deha çıkıp da bir şey yapar. Biz de o falan oluruz yani. Öyle. Yani şu an hani benim sınırlarımda hani nereye gider bu hikaye? Ben bunu söyleyebilecek bir fotoğrafçı olduğunu da düşünmüyorum. Ancak ben hikaye anlatırım burada. Bayağı bir ütopya çizerim size. İçinde anlatırım ama hani sonra ben bu görüntüyü kapattıktan sonra kenara geçer gülerim. Ben de bilmiyorum ya ne olur. Evet. Onun için yani bence o evrim biraz yavaşlamalı. Çünkü yok. Hani şu dönemi sindirerek bir yaşamak lazım. Ya bir sonraki aşama bana göre 2 senede koca bir alan bana göre evrim geçirmemeli. Yani geçmişi düşünün. Yani o mesela film fotoğrafçılığında yani 40 sene, 30 sene ya daha hani ben minimum söylüyorum. Bu çok 1800'lerden gelen hikayeler var. Yani öyle bir süreç geçmesi gerekiyor. Dijitali sindirmeden uzay çağına giderse hikaye. Evet. Ya biraz dijitale haksızlık olur gibi geliyor. Yok. Evet, çok iyi anlattınız yani gerçekten samimi bir açıklama oldu, samimi bir cevap oldu.
Peki son sorum da aslında yani hem birazcık yani sizle alakalı bizi neler bekliyor? Yani yeni planda, ajandanızda yeni sergiler, yeni projeleriniz var mı? Hani izleyenlerimizi böyle de bilgilendirmiş olalım. Hem de zaten aslında video boyunca önerilerinizi, tavsiyelerinizi hani bu alanla ilgilenmek isteyen, kariyer yapmak isteyen, hobi olarak da olabilir. Zaten video boyunca aslında bir sürü çıkarım yapabileceğimiz açıklamalarda bulundunuz ama son olarak hani verebileceğiniz tavsiyeler konusunda eklemek istedikleriniz de olur mu diyerek videomuzun son sorusunu da sormuş olayım. Proje önce şu bekleyen sergimi bir yapmak istiyorum. Bu serginin ilk doğuşunda vardı aslında. Hani ben o detayı vermedim size. Ben çok karanlık bir alanın içindeyken bu sergi benim aklıma geldi. Aslında geliş hikayesi de şuydu. Hani ben tepeden değil, alanı ikiye böleceğim. Tarafını seç diye bir sergiydi bu aslında. Bir taraf demonik bir hikayeyi anlatırken bir taraf angelik böyle beyaz, bir taraf şeytani, bir taraf böyle naif, hani güzel duyguların olduğu bir hikaye anlatan taraftı ve ben sadece serginin sunum şeklinde yukarıda iki alana girişte de bir kamera olacaktı ve insanlar ilk hangisini tercih ediyordu tarafını seç derken. Ve gün sonunda insanların ilk, hani benim kafada buydu. Mesela sergiye gelen insanlar %85'i ilk şeytani tarafa gitti. Hani böyle bir hikayeden bu sergi doğdu ki bu da benim ikinci projemdir. Bu da yani yakın bir zamanda bunu yapmak istiyorum. Hani bu değil, insanların duygularını ya da bir sıfat, bir etiket verme odaklı değil. Bana çok sempatik. Ben bile şeytani tarafa gidebilirim yani ilk. Yani ben sadece merak ediyorum. İnsanların hani neyi çekiyor daha çok? Yani çok iyi, naif bir adam değil o tarafa gidelim. Merak sonuçta. Sadece bu kafamdaki çok basit, amiyane bir merak konusuydu benim için. Böyle başladı. Sonra evrilip buraya geldi ama sonra bağımsızlaştı ikisi birbirinden. Hı. Hani böyle ikinci projem bu. Sonra benim bir de var. Hani filmle ilgili, yönetmenlikle ilgili projelerim de olacak. Ne güzel. Hani zaten yani fotoğraf dediğiniz aslında bugün çağımızın iyi görüntü yönetmenleri konuşamadım. Yani bunlar hep iyi fotoğrafçılardır. Yani bu en azından böyle kariyer planı olan arkadaşların şunu unutmaması gerekiyor. Yani sonuçta hareketli bir algınız varsa fotoğrafla sınırlı kalmamakta fayda var. Yani o bir sürü fotoğrafı birleştirip bir hikaye yazabilirsiniz insanın. Süper. Yani yapmak isteyen insanlar bence durmaması lazım. Hayallerinin peşinden gitsinler. Şimdi. Zaten sizin eğitim hayatınız, sonrasında kariyer yolculuğunuz, ondan sonrasında hani başardıklarınız, yaptıklarınız bence zaten büyük bir ilham kaynağı oldu. Hayallerimizin peşinden gitmemiz için. En azından bir yerden başlamak gerekiyor korkmadan. Çok teşekkür ederim her şey için. Hem değerli vaktinizi... Ben teşekkür ederim. Yani siz de bana çok konuşan bir adamı tahammül ettiniz. Bayağı 1 saat kadar falan. Estağfurullah ama gerçekten çok samimi cevapladığınız için zaten hani zaman su gibi akıp geçti. Ben hiç 1 saat gibi anlamadım. O yüzden tüm cevaplarınız, detaylı açıklamalarınız ve katıldığınız için çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim size. Beni davet ettiğiniz için, beni konuk aldığınız için. Rica ederiz. Yani umarım ileride tekrar karşılaşma fırsatı buluruz. Belki tekrar konuk olurum, bilemezsiniz. Evet, belki sergilerinizden sonra tekrar konuk olursunuz. Bu sefer sergilerinizin etkisini... Olur. Aynen. Süper olur. Tamam, anlaştık. Buradan da izleyenlerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de sorularınız olursa yorum kısmına, yani açıklama kısmına biz sizin mail adresinizi de iletiriz. Böylece direkt olarak size de ulaşabilirler. Bize de ulaşabilirsiniz. Aynı içeriğin podcast'i de mevcut.
Hem Spotify kanalımızda hem iTunes kanalımızda. Oradan podcastleri de takip edebilirsiniz diyelim. Tekrar çok teşekkür ederim hem size hem izleyenlerimize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.